Yürü, hünkârımız seninle konuşacak. Beni neden öldürmek istedin? Bu sefer kurtulamazsın. Beni neden öldürmek istersin? Beni öldürdüğünde benim yerime geçecek nice yiğitler var. Hiram Efendi. Beni öldüremeyeceğini anlamışsındır. Hala ölmedim. Demek ki bir şansım daha olabilir. Beni neden öldürmek istersin? Beni öldürmek isteyen bir sürü insan var. Hepsinin bir gayesi var. Bir arzusu var. Birisi beni öldürüp tahta geçmek ister. Birisi beni öldürüp tahta geçip devleti başkası adına idare etmek ister. Birisi payitahtı ister. Birisi Filistin'i ister. Birisi hilafeti kaldırmak ister. Birisi Osmanlı milletini dininden koparmak ister. Hepsinin gayesi, hedefi başka. Peki senin? Sana ne vaat ettiler? Ben katilim. İşim bu. Seni öldürmek için siyasi bir sebebe ihtiyacım yok. Para için öldürüyorsun yani. Evet. Para için. Ama sen beni satın alamazsın. Biraz daha fazla para için. Çalıştığım insanları satmam çünkü ben. Senin paran beni satın alamaz. O zaman biz de seni hatıralarınla satın alırız. Hiram Efendi. Hiram küçük bir çocuktur. Yaratıcısına inanır. İsa'ya inanır. Dünyanın güzelliklerle dolu bir yer olduğunu düşler. Hiram bir manastırda kendini Hristiyanlığa adamışken bir papaz ona yaklaşır. Her gün dayak yer. Hiram tacize uğrar. Sonra bir papaz daha çıkar ortaya. Hiram ilk cinayetini işler. Diğeri kaçar. O artık bir katildir. O günden sonra her kimi öldürdüyse aslında o papazı öldürür. Bu yüzden soğukkanlıdır. Bu yüzden öldürürken düşünmez. Hiram. Bu adamı bana ver. Bu adamı bana ver. Sana bu adamı verecek kudretim var. Yerini de bilirim. Lakin Hiram Efendi, bu adamı sana verirsem sen bana ne vereceksin? Yalvarırım. Yalvarırım. Bu adamı öldürmeyi her şeyden çok istiyorum. Kendi canımdan bile çok istiyorum. Yalvarırım hünkârım. Yalvarırım. Senin canının bizim için hiçbir kıymeti yok. Senden isteyeceğimiz şey için bekle. Hünkârım yalvarırım. Vatikan'dan. Şifreli mi? Yok. Sen anla diye açık açık yazmışlar. Yürü hadi yürü. Hünkârımız çözer. Abla. Üzme kendini bu kadar. Hayırlısı buymuş de geç.
Hem belki hünkârımız Vasfi Efendi'yi de paşa yapar. Sen ne saf bir kızsın be Fehimi. Mesele paşalık mı sanıyorsun? Kemalettin'i ben paşa diye mi sevdim? Onunla ilk karşılaşmamızda ne paşalığını gördük gözüm ne rütbesini. Tertemiz bir hayaldi yalnızca. Ama şimdi halamın tertipleri yüzünden ellerimle kazıyorum aşkımın mezarını. Kemalettin bana yar olmadı. Naime olacak öyle. Ben ne yapacağım? Ne yapabilirsin ki abla? Her şeyi hünkâra anlatacağım. Zülfet Kalfa. Buyurun Hatice Sultan. Hünkâra huzura çıkmayı arzu ettiğimi söyleyin lütfen. Mühim bir mesele hakkında konuşmam lazım. Bana saf diyene bak. Sen ne yapıyorsun peki? Hepimizi ateşe atarak mı alacaksın Kemalettin'i? Bulduğun çözüm bu mu? Fehime ben sen değilim. Kuvvetlinin karşısında korkup sinmem. Hakkımın ardına düşerim. Hünkârımız adaletlidir. Vasfiye söylediğim sözleri halam istediği için söylediğimi öğrenirse iş değişir. Eğer gerçekleri olduğu gibi anlatırsam Kemalettin'e sual edecektir. Meselenin aslını öğrenmek isteyecektir. Kemalettin de o zaman beni sevdiğini söyleyecektir hünkârım. Abla, yapma ne olur. Kardeşim, Fehime, nasip seni beklemez. Sen nasibinin arkasından koşar yakalarsın. Oo, buyurun paşam, buyurun. Sizin için donattık, şereflendirin. Bay Herzl. Bay Lord Conrad. Oo. Gerçekten. Ama gerçekten şahane bir sofra. Evde de dışarıda da yiyemiyorsunuzdur. Bizimle dost olan Müslümanlar Ramazan'da bile açlık, susuzluk çekmezler. Buyurun, afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Lakin Ramazan ayında payitahtta Hristiyan bir meyhaneciden bile boş bir bardak dahi isteyemezsiniz. Zira isterseniz yakalanırsınız. Ayıplanırsınız. Ve dahi ayıklanırsınız. Mahmut Paşa, burada gördüğünüz herkes Bay Konrad'ın bağlı olduğu Mason locasına mensuptur. Korkmanıza gerek yok. Bir milleti değiştirmek isterseniz iki şeyden başlarsınız. Yeme içme, giyim kuşam. Bu ikisini değiştirirseniz her şey değişir. Buyurun, dilediğiniz gibi yiyin için paşam. Madem öyle, afiyet olsun. Hünkârım, beklediğimiz gibi Vatikan'dan haber geldi. Basit bir şifreleme teknikleri var. İşin sırrı şu, gel. En büyük rakamdan aşağı doğru bir çizgi çekersin. Her sayı bir harfe denk gelir. Zor gibi görünse de basit bir usul. Bunların hepsini sana öğreteceğim. Zor zamanlar için öğrenmen lazım. Emredersiniz hünkârım. Sara Hedeye. Nerede paşam? Ne bileyim ben? Ben Sara Hedeya'nın velisi miyim? Biz de sizi Osmanlı'nın en kudretli paşası bilirdik. Yanıldık mı yoksa? Yok, yanılmıyorsunuz. Lakin Mahmut Paşa havadisleri öyle bir anda ortaya saçarak vermez. Tartarak verir. Ne de olsa Osmanlı paşasıyım. Bu yüzden sual ettik paşam. Sara Hedeye nerede?
Sarahedeya sarayda. Abdülhamit onu yakalatmış. Mahkemeye çıkartacakmış. Lakin suçlama ne, mahiyeti ne bunları bilmiyorum. Bay Parvus bunu duyarsa büyük üzüntü duyar. Bu işin arkasında olanların kellesi gider. Bay Lord Conrad, ben Sarahedeya'yı daha evvel kurtardım. Bir daha elimi taşın altına sokmaya hiç niyetim yok. Sarahedeya işiyle Bay Herzl alakadar olacak. Sizin için daha mühim bir vazife var Mahmut Paşam. Neymiş o? Lütfen söyleyin, neymiş? Abdülhamit'in elinde olan Hollanda'ya ait vesika, İngilizlerin elini kolunu bağlamış durumda. Ne yapıp edip onu ele geçirmelisiniz. Bu vesika neden bu kadar önemli? Hollanda tahtından Bonaparte soyu çekilip Orange hanedanlığı geri döndüğünde bir kırılma olmuş. Nasıl bir kırılma? Daha fazlasını söyleyemem lakin o kırılmanın vesikası Abdülhamit'in elinde. Ve o vesika bütün Avrupa hanedanlarının asaletini bitirir. Anlayamadım. Nasıl anlamazsınız Bay Herzl? Yani Avrupa'daki kraliyet aileleri zürriyetsizmiş. Düşünsenize. Zavallı Avrupa halkı kendilerini zürriyetsiz ailelerin yönettiğini öğrense fena halde bozulur. Hatta ayaklanır. O vesikayı getirin paşam. Oku. İngiliz dostlarla irtibata geç. Yeni plan. Abdülhamit'in elindeki Hollanda vesikasını ele geçirmek. Saraydaki dostumuz harekete geçsin. Bunun için de gerekirse Osmanlı içerisindeki son kripto askerleri feda edeceğiz. Londra'dan gelen telgraf bu. Yani paşa, o vesikanın alınması için lüzum eden her türlü bedel tereddütsüz ödenecek. O vesika Avrupa'nın namusu ve istikbalidir. Bir vesikanın içine sıkıştırılmış bir namus. Bunun için lüzum ediyorsa Osmanlı ordusu içindeki bütün kripto askerleri feda ederiz. Zaten malumunuz bir keresinde şu başarısız suikast girişiminde askerlerimizin bir kısmını feda etmiştik. Şimdi onlarca yıldır onca emek vererek Osmanlı'nın ortasına yerleştirdiğimiz askerlerimizin ve subaylarımızın ateşe atılmasını mı öneriyorsunuz? Bay Conrad, bu elimizde kalan son güç. Bundan vazgeçemeyeceğimizin farkındasınız değil mi? Karar alınmış Mahmut Paşa. Tartışılacak bir taraf yok. Bay Herzl, ben Sultan Murat'ı kafesinden kurtarıp askerlere biat ettirip onu tahta çıkartmanın umudunu yıllarca taşıdım. Şimdi bütün bu insanları karanlığa sürmemi mi istiyorsunuz? Kusura bakmayın. Ben bu kalkışmaya şahitlik edemem. Bu tertibin başında siz olacaksınız paşam. Karar bu yönde. Bütün kripto askerlere haber verildi. Sizin parmağınızı çaklatmanıza bakıyor hepsi. Askerlerimiz emrinizde paşam. Kaderimiz size teslim. Peki. Bu vesikayı alalım. Alalım almasını ama daha bu vesikanın ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ondan geçtim. Abdülhamit zaten bu vesikayı çoktan ulaşamayacağımız bir yere saklamıştır. O vesikanın alınması için lüzum ediyorsa mal, can. Lüzum ediyorsa ordu. O da yetmedi, bir devlet feda edilecek. Lakin o vesika alınacak paşam. Osmanlı ordusundaki hain askerler. Size karşı tertiplenen suikaste sadece bir kısmı deşifre oldu demek ki. Ordunun içindeki son hain askerleri de temizlemeliyiz paşa. Hem ordunun içindeki hem de sarayın içindeki hainleri. Yunan harbine bunlarla giremeyiz. Hünkârım ne buyurursunuz? Hollanda kraliyet vesikasını belki feda edeceğiz. Lakin içimizdeki hainleri temizleyeceğiz.
Bana paşaları çağırın. Emredersiniz hünkârım. Şüphe ettiklerimiz hakkında hüküm verme vakti gelmiştir paşa. O hainin gerçek yüzü ifşa olacak. O vesikanın alınması için lüzum ederse muhterem hanımınızdan yardım isteyebilirsiniz. Ne yapacak yani muhterem hanımım? Silah kuşanıp Abdülhamit'e mi sıkacak? Siz de bilirsiniz ki kadınların aklı silahtan daha tehlikelidir. Bakın, bu kraliçenin hususi koleksiyonundan bir broş. Çok nadide bir eser. Bunlar sadece kraliçe için ülke liderlerinin hanımlarına verilir. Anlıyorum. Yani benim gibi bir kralın hanımını alayım. Bizim kralımız sizsiniz paşam. Lakin muhterem hanımınız bu eşsiz broşu görünce Abdülhamit'ten o vesikayı almak için sizinle birlikte mücadele etmekten tereddüt etmeyecektir. Etmez, etmez. Muhteşem. Göz kamaştırıcı. Kraliçemiz gerçekten çok zarif bir kadın. Çok ince bir kadın. Görüşmek dileğiyle. İyi günler paşam. Kim bilir ben bunu kapalı çarşıda kaça okuturum. Hala, Ne oldu kızım, hayırdır? Nedir bu telaşının sebebi? vaziyetler fena. Ablam, Ne olmuş ablana? hünkârımızın huzuruna çıkacak. Haber gönderdi. Neden? Anlamıyor musun hala? Hünkârımıza her şeyi anlatacak. Bütün tertipleri, yalanları. Vasfi Efendi oynadığınız oyunu. Dostum, yardımına ihtiyacım var. Oldukça çaresiz bir durumdayım. Çaresizliğini dile döktüğüne göre oldukça vahim bir durumdasın. Bay Parbus bana bütün para kanallarını açtı. Filistin'de ve İstanbul'da toprak satın alacaktım. Şirketi kurdum, anlaşmaları yaptım. Lakin Abdülhamit Filistin'deki toprak satışını durdurdu. Bu da yetmezmiş gibi bir de kendi gazetemde bir ilan yayınlamak zorunda bıraktı beni. Ne ilanı bu? Toprak alımı için kurduğumuz şirketin asıl işinin bir dolandırıcılık olduğunun ilanı. Dostum, sen şimdi kendi elinle ben dolandırıcıyım diye ilan vermişsin. Bunu ilan etmişsin. Abdülhamit seninle feci eğleniyor. Bak bu gidişle saray soytarısını işsiz bırakacaksın. Bana yardım edecek misin? Ne yardım? İstanbul'dan ve Filistin'den toprak almam gerekiyor. Osmanlı tebaası içindeki Yahudiler bu işi dikkat çekmeden halledebilirler. Lakin sen Osmanlı Yahudilerini tanımıyorsun ve tanışmak istiyorsun. Evet. Bunu yapabilir misin? Senin Osmanlı'da derin ilişkilerin var. Senden rica ediyorum dostum. Dostum, Osmanlı'yı parçalayabilmek için Osmanlı'nın ruhundaki dinin etkisini yok etmek lazım. Parçala ve yönet. Ama önce zihinleri, kalpleri, fikirleri parçalamak lazım. Bunlar çok uzun emeller Karaso. O kadar vaktim yok. Orduları dağıtmak istersen rüzgar olmalısın. Rüzgarın hükmü de kum tanelerinedir.
başka türlü zafere ulaşamazsın Herzl. Abdülhamid'i niye istemiyoruz? Çünkü Müslümanları bir arada tutuyor. Ben hüsrana uğrayacağını bildiğim dostuma el uzatmam. Makul bir şey söyle, yardım edeyim. Sara Hediye çok zor bir durumda. Sen ne diyorsun? Oyun oynama Herzl. Hele mevzu Sara'ysa hiç. Sara, Osmanlı Devleti'ne karşı ihtilal teşebbüsü suçundan tutuklandı. Sen ne diyorsun Herzl? Osmanlı'da bu suçun karşılığı kesin idamdır. Maalesef vaziyet bu. Ona yardım etmeliyim. Ne biliyorsan anlat bana. Sara hakkında ne biliyorsan anlat bana. Şevki getir beni dostum. Sana Osmanlı'da yıllarca herkesin Müslüman bildiği o Yahudi tüccarları hepsini anlatacağım. Tek tek öğreteceğim Herzl. Bana hemen Sara hakkında ne biliyorsan anlat. Lütfen. Paşalarım, bu demiryolu meselesi bir talihsizlikle akamete uğramışken müdahale ettik. Mehmet Paşa boşboğazlığıyla az daha her şeyi mahvediyordu hünkâr. Boş boğazlıktan söz ederken boş konuşmamak lazım paşa. Mühendishane-i Humayun'da Türk mühendisleri yetişmektedir. Yakın bir zamanda bu hususta kimseye ihtiyacımız kalmayacak. Lakin şu aşamada demiryolu meselesinde bir ortak bulmamız şart. Bu sebeple İngilizler ve Almanlar ihaleden çekilecekken onları geri döndürdük. Hünkârım, bu İngilizleri geri döndürmeyi nasıl başarabildiniz acaba? Bir vesikayla paşa. Lakin o vesika emin bir yere gönderilecek. Nereye göndereceğiz hünkârım? Kalbimize. Tüm sırların mevcut olduğu yere. Hicaz'a. Mekke'ye gönderilecek. Tahsin Paşam. Surre alayının hazırlıkları başlasın. Hay mübarek alay. Bir hakkın öyledir. Bir hakkın öyledir. Surre alayı bizim Mekke'nin, Medine'nin sahibi değil, hizmetkarı olduğumuzun ispatıdır. Paşalar, yakında bu Surre alayı yola çıkacak. Hac mevsiminde Mekke'ye varacak. Sizden isteğim şudur. Gücünüz yettiğince ikramlarınızı gönderiniz. Gözyaşlarınızı gönderiniz. Dualarınızı gönderiniz. Sizden istediğim budur. Şeyhülislam Efendi, Emredin hünkârım. Kabe'nin yeni örtüsünü hazır ediniz. Harem-i Şerif'te yanacak kandilleri, şandalları hazır ediniz. Mumları, halıları hazır ediniz. Peygamber Efendimizin beldesini süpürecek süpürgeleri hazır ediniz. O kutlu ocağın kokularını, gül yağını, amberini, sümbülünü hazır ediniz. Biz de tüm payitaht o beldeye hizmet etme şerefine layık olalım. O belde ki kuşlarının saadeti, toprağının huzuru, rüzgarının bahtiyar esişiyle bir hayal beldesidir. Saadet asrının hatıralarını saklar. Rıza Paşam, Emredin hünkârım. beldemizin muhafızlarının yeni kıyafetlerini, kılıçlarını, silahlarını hazır ediniz. Emriniz olur. Sadrazam Paşa, devletimizin hesap defterlerini, sırlarını hazır ediniz. Ver. Biz de İngilizleri dize getirecek vesikayı göndereceğiz. Emanet emin yerde olmalıdır. Paşalarım, Surre alayının baş hizmetkarı Surre emini olmayı kim isterse taleplerini bize iletsin. Hayırdır Bay Zaruf? Elde kağıt kalem ne yapıyorsunuz? Yakında savaş var. Bizim işler hareketlenecek.
Hesabı kitabı bilerek pazara inmek lazım. Oturmaz mısınız Bay Konrad? Silah sandıklarının üzerine oturmam. Tarzım değil. Lord Konrad. Batı dediğiniz medeniyet silah üzerine kurulu değil mi? Onca zenginlik, onca şatafat gökten inmiyor ya. Sömürgelerden akıyor silah zoruyla. Sizinle daha geniş bir zamanda bu boş takırtıları ederiz. Lakin şimdi Bay Parvus'un isteklerini yerine getirme vakti. Neymiş o istekler? Abdülhamit'e şunu hemen iletin ki İngiliz, Fransız ve Amerikan şirketleri Osmanlı'ya katiyetle silah satmayacaklar. Olur mu öyle şey? Ben bütün hesabımı kitabımı sultana silah satmak üzerine yaptım. Bay Parvus böyle istiyor. Hesaplarınızı tekrar yapacaksınız. Zarar ederim. Nasıl kabul ederim böyle bir şeyi? Bunlar Osmanlı'yı değil, beni mi batırmaya çalışıyor? Emrin geldiği yer belli. Ayrıca Bay Parvus'la iş yapıp batan birini gördünüz mü? İşte bu. Osmanlı savaşa girecek fakat Basil Zarov silah satamayacak. Savaş dediğiniz ayda bir çıkmaz ki. Bu fırsatı nasıl teperim? Ben bir tüccarım. Bu bir ticaret. Hayır Bay Zaharov. Bu bir savaş. İzzet Paşam, sizi böyle sık sık rahatsız ediyorum. Lakin benim Osmanlı'da sığınabileceğim tek liman sizsiniz. Rahatsızlık ne demek Bay Karasu? Biz dostuz. Osmanlı'nın her paşası pek kıymetlidir. Lakin sizin siyasi ufkunuz, ilmi derinliğiniz çok başka. Sizin gibi siyasi dehalar zor yetişir. Estağfurullah. Öyle, öyle. Herkesin kendine göre meziyetleri var tabii. Paşam, ben sizi siyaseten üstadım kabul ediyorum. Ve eğer üstadım müsaade buyururlarsa kendilerine şahsi bir meselemi açmak, hususi bir mevzuda yardımlarına başvurmak isterim. Buyurun. Paşam, ben bir hanıma ta üniversite yıllarında gönlümü fena kaptırdım. O gün bugündür de peşinde sürüklenip duruyorum. Hanımefendiyle kavuşup sükut bulmanıza mani olan şey nedir Bay Karasu? Maalesef bir takım yanlış dostlukların bedeli olarak o hanımefendi bugün hapiste. Yoksa payitahta mı? Onu tanıyorsunuz. O hanım Sara Hedaya. Sarayda ya. Şaşırdım doğrusu. Şu an burada tutuklu değil mi? Maalesef. Osmanlı'ya ihtilal teşebbüsünden. Suçu ağır. Saraydan hapishaneye nakledildi. Mahkemeye çıkacak. Suçu ağır lakin korkmanıza lüzum yok. İdam edileceğini sanmam. Hünkârımız cana mal olacak bir karar vermez. Onu görebilir miyim paşam? İşte bu mümkün değil Bay Karasu. İzzet Paşam, İslam dininde insanların yüzünü güldürmek sadaka sayılmıyor mu? Öyledir. Elbette. Öyleyse benim yüzümü güldürün paşam. Ben de bunun karşılığında payitahttaki yüzlerce garibanın yüzünü güldüreyim. Bankadaki hesabımdan payitahttaki garibanlara dağıtılmak üzere yüksek miktarda para çekilmesi için bir kağıt imzalayacağım. Paşam, rica ediyorum bu hayra vesile olun.
beni ve o garibanları sevindirin. Bir görüşme ayarlayabiliriz belki. 3-5 dakika yalnız. Ben kendi mührümle bir vesika ayarlayayım. Nihayetinde aşık bir dostuma yardım edeceğim. Sara Hanım bence aklanabilir de. Paşam, sizden ricam, Osmanlı'da kim daha gariban siz iyi bilirsiniz. Devlet adına bunu onlara ulaştırın. Hayrınız kabul olsun Bay Karasu. Merak buyurmayınız. Yerine ulaştıracağız. Nankörlük Hatice'm. İnsanı sokak köpeğinden daha aşağılık vaziyete düşürür maazallah. Bu kelamı muhatabı kimse ona söyleyemez. Zira kendi ailesinin faydasından öte bir şey düşünmeyen ve bu uğurda etrafını ateşe veren ben değilim. Evvela kendi nefsinizi muhakeme edin. Edepsizlik Hatice'm. Edepsizlik de sevgiyi yer bitirir. İnsanı kendi yeğenine düşman eder. Yapmak istemeyeceği şeyler yaptırır. Kızım, hepimizi mahvedeceksin. Yapma. Ben zaten mahvoldum. Sizin yalanlarınız yüzünden. Başka çıkar yol bırakmadınız bana. Hünkâr'a her şeyi anlatacağım. Hakikati söyleyeceğim. Sakın Hatice'm. Sakın bunu yapamazsın. Ben buna asla müsaade etmem. Hem sizi o zindandan kurtaran benim. Bu sarayda size arka çıkan da benim. Sen bunu nasıl unutursun? Haddinizi bileceksiniz bundan böyle. Yoksa geldiğiniz yere geri gidersiniz. O çırağın cehenneminde cayır cayır yanarsınız, feryat edersiniz de sesinizi duyan olmaz. Burası oradan farklı mı? Hırsınızla elinizin değdiği her yer cehenneme dönüyor zaten. Siz faydanıza olmasa kimseye bir tas su vermezsiniz. Hatice'm, ettiğin kelama dikkat et. Neleri göz aldım ben sırf sizin için. Ben bütün bu tertibi babanın hayatını kurtarmak için yaptım. Karşılığı bu mu? Sen halana böyle mi teşekkür ediyorsun? Bizim için yaptınız öyle mi? Bizim için mi? Sizin tek önemsediğiniz şey aileniz. Kocanızla beraber o çirkin emelleriniz gerçekleşsin diye babamı dahi kullandınız. Bir abinizi kurtarırken diğerini ateşe atabilecek kadar gözünüz kararmış sizin. Densiz! Sebahattin. Fırsat ayağımıza geldi. Neymiş o fırsat bedelim? İngilizler bize yalvarıyorlar. Abdülhamit'in Hollandalıları köşeye sıkıştırdığı vesikayı istiyorlar. Neymiş o vesika, ne var içinde? Avrupa'nın karanlık sırrı. Abdülhamit'ten o vesikayı nasıl alacaksın pederim? Zor mesele. Olmaz o iş, geç sen o iş. Ne yani? Sen şimdi bana küçük meselelerin adamı mısın demek istiyorsun? Olur mu pederim, öyle demek istemedim. Sebahattin, ben bugüne bugün kraliçenin hediyeler yolladığı istikbalin paşasıyım. Sen cahilsin Sebahattin. Sen hakikaten cahilsin. Şimdi söyle bakalım cahil Sebahattin. Şu soruma bir cevap ver. Surre alayı ne demektir? Öncelikle teessüf ederim pederim. Herkes biliyor. Ney? Her sene devlet Mekke, Medine'ye seçkin askerlerden bir alay yolluyor. Hediye götürüyorlar. Cahil Sebahattin. Şimdi sen o kadar asker, o kadar deve, o Arap diyarlarına hediye götürmek için mi var zannediyorsun? Ya ne için? Yıllardır emanetlerin yanında
devletin en önemli sırları o alayla birlikte götürülür. Lüzum halinde eğer sırlar varsa oradan da alınır. Yani mesele bu kadar mühim, bu kadar derunidir. Yani siz şimdi Avrupalıların vesikası Surre alayıyla mı gidiyor diyorsunuz? Bu şekil düşünüyorum. Peki siz ne yapacaksınız pederim? Surre alayına baskın verip vesikayı mı alacaksınız? Bu sene Surre alayının Surre emini ben olacağım. Alayı korumakla görevli askerler de bir şekilde bizim adamlarımız olacak. Yani alayla birlikte Mekke'ye kadar gidecek misiniz? Yok yok. İlk gece Doğancı Yokuşu'nda konaklayacağız. İşte orada baskın verecekler. Emanetlere kaptıracağız. Bir iki asker ölecek, bazı askerler de kaçışacak. Ben de o baskından canımı zor kurtaracağım. Böylece gazi bir paşa olarak payitahta geri döneceğim. Aman pederim dikkat edin de yine dümenden kendinizi vurmayın. Delik deşik oldunuz. Vallahi yazık size. Kral olmanın bedeli neyse ödeyeceğiz artık. Güzel, güzel ödeyin. Ama Abdülhamit sizi Surre emini yapmaz ki. Ha. İşte Abdülhamit'i de validen ikna edecek. Peki alim pederim, validemi nasıl ikna edeceksiniz? Ha. Bak cahil oğlum. Şimdi sana bir babanın oğluna verebileceği en mühim bilgiyi veriyorum. Kadınlar 3 şeyle dirilirler. 1, altın. 2, gümüş. Ve 3, süs. Validen bu broşu görünce kendinden geçecek. Şevke gelecek, şevke. Nasıl tertip? Çok iyi tertip ederim. Sizden istediğim silahların temini hususunda bir hesap getirdiniz mi? Maalesef hünkârım, maalesef. İngiliz, Amerikan, Fransız silah şirketleri... Yani benim çalıştığım şirketler Osmanlı'ya silah ambargosu kararı almışlar. Silah satmıyorlar. Hangi sebeple? Tebaanızdaki azınlık dindaşlara karşı kullanabilirsiniz diye. Ama inanın elimden geleni yaptım. Ama ben ambargoyu delersem hiçbir denizde gemilerimi yürütmeyeceklerini söylediler. Muğla'da, Osmanlı topraklarında doğdunuz. Bu milletin evladısınız. Başkası ihanet eder, cezası fıtratına verilir, hafif olur. Bu memleketin suyunu içmiş adamın cezası o suda boğulmak olur. Bu kurşunu alın. Devletinize ihanet ettiğinizi düşündüğünüz gün onu bir silaha koyup tetiğe basın. Hala şerefiniz varsa tabii. Yok eğer yapamazsanız biz zaten sizi bulur, o tetiği çektiririz. Zaruf Efendi. Çek! Gördün mü paşa? Bir tek Yunan'la savaşmayız. İngiliz'le, Fransız'la da savaşırız. Bir yandan kraliçe emir verecek, bir yandan papa. Dert, insanlığın son adası Osmanlı'yı yok etmek. Dert İslam'ın nurunu söndürmek. Hünkârım, ordunun elinde silah vardır lakin eskidir. Nasıl yenileyeceğiz? Fişekhaneye haber veririz. Yerli silah için başlattığımız çalışmaya hız versinler.
Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz paşa. Hünkârım, harp yakın. Yetiştiremeyiz. Biz yarınki harp için değil, istikbaldeki harp için çalışmalıyız paşa. Onun için çalışmalıyız. Şimdi silah bulmak kolay. Bana Alman ve İngiliz şirketlerinin yetkililerini çağırınız. Demiryolu ihalesini kime vereceğimiz belli oldu. Emri ferman efendimizdendir.